Alçak herif. Hem Oruç'u esir etti, hem de buraya gelip bizi tehdit etmiş. Kafasını ellerimle koparsam içim rahat etmez. Gabriel tek başına Oruç Reis'i esir alabilecek biri değildir. Hızır Şahbaz'ın parmağı olduğundan şüphelenir. Eğer öyleyse aşikar olur. Oruç Reis'i o Şahbaz yüzünden İlyas'ın vazifesini aldı. Keşke İlyas'ı vazifede diretseydi de o Şahbaz'a yer açılmasaydı. Senin derdin ne Esma? Paşa diretti. Ne yapsaydı adam devlete karşı mı gelseydi? Oruç Reis daha önce doğru bildiği yolda çok kez karşısında durdu paşanın. Kardeşi için de durabilirdi. Sen ne dersin Esma? Biz burada Oruç'un can derdine düşmüşüz. Sen vazife derdindesin hala. Ben de Oruç Ağam'ın canını düşünürüm. Ama eğer İlyas'ı vazifeden almasaydı o Şahbaz olmazdı. O vakit Oruç Ağam da kaçırılmazdı. Yeter artık Esma. Oruç kimin ne hakkı varsa onu vermiş. Sen neyin davasını güdüyorsun? Şahbaz'a hak olan İlyas'a hak değil miydi yani? Kim bilir daha neler gelecek o herif yüzünden başımıza. Esma! Zaten canımız burnumuzda, sus artık. Ben doğru olanı konuşuyorum. Sen terbiyesizlik yapıyorsun. Ne oluyor burada? Yok bir şey hala. Öyle konuşuruz kendi aramızda. Ne biçim konuşmak böyle? Hatun kişiler öyle ulu orta bağırışıp çığırışmaz. Kendinize gelin. Ben kimin ne derdi var bilirim. Ama Oruç'un canı dışında hiçbir dert meselemiz değildir. Kimse de başka hiçbir şeyi dert etmeyecek. Şimdi herkes vazifesinin başına. Kan kusturacağım onlara. Kan! Orucun ölmemesi için yarına kadar filoyu teslim edeceklerdir efendim. Orucu nerede teslim edeceğiz onlara? Hiçbir yerde. Filoyu alsak da orucu vermeyeceğiz onlara. Oruç gibi bir adam elimizde olduğu sürece istediğimiz her şeyi yaptırırız onlara. Her şeyi. Önce filoyu teslim etsinler de sonra görecekler Venedik aslanı Gabriel'in oyunu. Oruç Ağam'ı Gabriel'in kaçırdığını ispat et demiştin. İşte sana ispat. Adam kendi ağzıyla söyledi. Bir an evvel devlet müdahalesi gerek paşa. Vaktimiz dardır. Duymadın mı adamın dediklerini ha? İşin içine devlet girerse ilk yanlışı bizim yaptığımız ortaya çıkar. Hesabını nasıl veririz o vakit? Hiç bunu düşündünüz mü? Biz nerede yanlış yapmışız? Adayı almak için ahitleştik. O Gabriel çıkıp kalleşçe anlaşmayı bozdu. Darülislam toprağına sahip çıkmak ne zamandan beri yanlış yapmak olur? Geç bu lafları geç. Devletler arası münasebet anlaşmalarla olur. Kuru laflarla değil. O kadar dedim Oruç'a. Sakın o adaya asker çıkarma dedim. Filoyu teslim et dedim. Gördün başımıza neler geldi. Tek çaremiz filoyu teslim edip Oruç'u almak. Vermeyeceğiz filoyu.
Tehditlerine boyun eğmeyeceğiz. Üstelik o filoyu versek dahi o adam Oruç Ağam'ı elinden bırakmaz. Yine bir oyun çevirir. Bunu da nereden çıkardın? Oruç Ağam'ın ne kadar güçlü bir koz olduğunu bilir çünkü. Bugün filoyu verirsek yarın Oruç Ağam'la tehdit ederek bizi her şeyi almaya kalkar. Bu yüzden asla filoyu vermiyoruz. Ben Oruç Ağam'ı kurtarmak için gereken neyse yapacağım. Modon'da bir harekete kalkışırsak Ares'imi öldüreceğini söyledi Gabriel. Tedbirleri de arttıracaktır ağam. Ares'imin canı tehlikededir. O 1000 tane tedbir alsa biz 1000 tertiple yine bozarız İlyas. Bırak bu kuruntuları. Yok filoyu verirsek orucu vermezmiş de bilmem ne. Eğer bu mesele uzarsa hepimizin başı yanar. Ben sizin aymazlığınız yüzünden başımı derde sokamam, anladınız mı? Filoyu verip orucu alacağız. Ben de vermeyeceğiz derim. Sen devletin paşasına karşı mı gelirsin ha? Benim karşımda devlet olsa Oruç Ağam'ı kurtarmak için gereken neyse yapardı. Ama sen durumun ehemmiyetini unutup şahsi ikbalini düşünürsün. Ama ben senin ihtirasların uğruna Oruç Ağam'ın canını tehlikeye atmam. Eğer Modon'a bir harekat yaparsan iyice başımızı belaya sokarsın. Filoyu vereceğiz, sen de Kelemez'de kalacaksın. Eğer bir yere gidersen ben de Kelemez'e yeni bir muhafız tayin ederim. Hiçbir şey yapamazsın. O post Oruç Ağam'ın emanetidir. O gelene kadar kimse oturamaz. Ben de onun vekili olarak buna müsaade etmem. Eğer vekiliysen burada kalacaksın o vakit. Yoksa Kelemez'i elinizden alırım. Sana burayı yedirmeyiz. Modon'u basıp Oruç Ağam'ı kurtaracağım. O da gelip bu posta oturacak. Bu postu Oruç Ağam kılıç hakkıyla aldı. Kimse tayin etmedi. Almak isteyen de ancak kılıçla alır. Ben de kılıçla korurum ağamın hakkını. Kim benim kılıcımı bu posttan düşürmeye cüret ederse bedelini kanla öder. Modon'a gidecekmişsin Hızır. Ama Gabriel seni orada gördüğü an Oruç'u öldürür. Bir filo için Oruç'un canını tehlikeye atmayalım. Mesele 3-5 gemilik filo meselesi değil Isabel. Gabriel filoyu alsa da Oruç Ağam'ı teslim etmeyecektir. Bize karşı hep tehdit olarak kullanacaktır. Onun oyununa düşmeyeceğiz. Oğlum, biz de o zaman filoyu teslim yerinde tedbir alırız. Bir oyun varsa bozarız. Modon'a kadar gidip orucu almaya çalışmak işlerin en zoru. Hem Oruç Reis'i kurtarmaya çalışırken tehlikeye düşebilirsin. Bu kez derdimiz birken iki olacak. Hiç içinden çıkamayacağız. Mesih Paşa da diretir filoyu verelim diye. Eğer vermezsek başımıza bela açar. Ağam, iş bu kadar zorluyken tehlikeye atılmak doğru değildir. İlyas doğru der.
Filoyu verip kimsenin canını tehlikeye atmadan halledelim şu işi. Haber yollayalım Gabriel'e. Yarın Ares'im getirsin. Yeter! Oruç ağam teslim etmemiş. Ben edilmeyecek derim. Siz hala ne demeye karşı gelirsiniz bize? Biz de başınıza bir bela gelmesini istemeyiz Hızır. Sizin hesap ettiğinizi biz hesap etmez miyiz? Herkesin fikrini aldık. Kararımızı verdik. Bunun üstüne laf söylenmeyecek. Oruç ağamın canı tehlikededir. Biz de onun için canımızı vereceğiz. Hem düşmanlar, hem Mesih Paşa gibi sinsiler bizi yeterince uğraştırmaktadır. Bir de içimizdeki tefrikalara tahammülümüz yok. Mesih Paşa, Kelemez'e muhafız atamak için elinden geleni yapacak. Ama post bizde olduğu müddetçe hiçbir şey yapamaz. Sizin vazifeniz o postu korumak. Ötesini düşünmeyin. Mesih Paşa bir kere de o posta birini tayin etti mi artık da hüküm ondadır. Oruç ağamdan gayrı o posta kimse oturmayacak. Anlaşıldı ağam. Üç gemimiz Alarga'da bekler. Gabriel'in denizdeki önlemlerini ancak yararız. Leventler de güvertede bekler belki. Gemiler Alesta'dır reis. Bizimle gelecek Leventleri de topladık. Gemilere geçmek için emrini bekleriz. Leventler buradaysa gemidekiler kim? Kendileriyle beraber gemileri de patlattılar. Gabriel! Gabriel'in ölüm fedaileri iyi iş başardı. Hızır asla orucu kurtarmaya gidemeyecek. Gel! Gel! Nasıl olur bu ha? Gabriel'in adamları gizlice gemilere sızmış. Kendileriyle beraber gemilerimizi de patlattılar. Gabriel daha seni kendi sularında bozguna uğrattı. Nasıl gireceksin Modon'a? Ben sana dedim bu iş olmaz diye. Başımızı daha fazla belaya sokmadan o filo teslim edilecek. Edilmeyecek. Ucunda ölüm de olsa o adaya gidip Oruç ağamı kurtaracağım. Mesuliyetindeki bütün gemiler alabora oldu. Filo komutanı. Neyle gideceksin ha? Ben tek gemi temin etmem sana. Hem devletin paşasına karşı gelip hem de devletin gemisini tehlikeye atamazsın. Kendinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir menfaatperestsin sen paşa. Ama ben sana rağmen o adaya gidip Oruç ağamı kurtaracağım. Sen ne cüretle benimle böyle konuşursun ha? O filo teslim edilecek. Edilmeyecek. Devletin paşası emreder. Emir buysa paşa tanımam. Sen ne dediğini bilir misin? Bu yaptığın düpedüz asilik. Sakın ola. Benim kudretimle boy ölçüşmeye kalkma. Allah'tan başka hiçbir kudret beni yolumdan döndüremeyecek paşa. Hadi şimdi sen döndür beni yolumdan döndürebiliyorsan.
Sen elimde olduğun sürece nasıl olsa filoyu teslim edecekler. Ama ben Levita adasını da almak için çağırdım seni buraya. Her ne kadar düşmanım olsan da Akdeniz'deki en güçlü denizcilerden birisin. Gel Levita adasından vazgeç. Venedik olarak sana istediğin her şeyi verelim. İttifak yapalım. Bizde sancak dikilmiş, şehit kanı dökülmüş yere yurt denir. Aleme cihanı da verseniz bir karış yurt toprağı vermem. İspanya, Fransa, İngiltere, Kutsal Roma, papalık. Bütün Hristiyanlık alemi arkamızda. Siz istediğiniz kadar hak iddia edin, adayı asla alamayacaksınız. Siz ancak Türk düşmanlığında birleşirsiniz zaten. Ama gemilerimiz Akdeniz'de dolaşır işte. Ben de Levita adasına kılıcımı vurdum. Orayı alacağım dedim. Haydi. Hepiniz gelin donanmalarınızla. Bakalım Akdeniz'i kim kime cehennem edecekmiş görelim. Siz istediğiniz kadar gemi gezdirin. Biz Akdeniz'i çoktan kendi aramızda paylaştık bile. Anadolu, Şam, Mısır, Tunus hepsi bizim avucumuzda olacak. Akdeniz'deki bütün güç ve zenginliğe biz hükmedeceğiz. O dolaşan gemilerinizden bir tane bile bırakmayacağız orada. Levita adasıyla 12 adayı almadan hiçbir şey yapamazsınız. Onların da üzerinde bizim kılıcımızın gölgesi gezer. Siz gemilerinizin peşinde koşarken biz Levita adasıyla 12 adaları alıp Akdeniz'de kılıcımızın hakimiyetini gezdireceğiz. Biliyorum. 12 adalar sizin için Akdeniz'in ileri karakolu. Ama eninde sonunda vazgeçeceksiniz. Ve biz o 12 adayı alıp hem Anadolu'yu denizden kıskaca alacağız hem de Akdeniz'deki varlığınızı bitireceğiz. Elimden kurtulmak için tek şansın Levita'dan vazgeçmekti. Ama sen o şansını da geri teptin. Yarın filoyu teslim etseler bile seni yine de bırakmayacağım. Hep esirim olarak kalacaksın. Levita adasını alana kadar seni süründüreceğim. Filoyu da alamayacaksın. Beni de elinde tutamayacaksın. Hızır'da, Leventlerin de burayı başına yıkacaklar senin. Hızır da öyle söyledi. Ama Kelemez'deki 3 gemisini de havaya uçurdum. Senin gemini nasıl zapt ettiysem oradaki gemileri de paramparça ettim. Hızır asla gelemeyecek Modon'a. Ha, diyelim ki geldi. Onu da gözlerinin önünde paramparça ederim. Senin kalleş oyunlarına düşmeyeceğiz. Levita'yı da size teslim etmeyeceğiz. Evvela Levita'yı alacağız. Sonra Modon'a kadar geleceğiz. Tıpkı babanın elinden Midilli'yi aldığımız gibi. Babamın intikamını sizle bırakmayacağım. Esir zindanlarında acı çeke çeke gebereceksin. Önce sen, sonra Hızır, sonra da bütün ailen.
Hepinizin kellesini ben alacağım. Götürün. Gabriel gemilerimizi patlattı. Paşa gemi vermedi. Tek çare el koyduğumuz filodaki bu gemiyle gitmek. Gönül isterdi ki Derviş Baba, onların filosuyla gidelim üzerlerine. Lakin harekatı belli etmemek lazım. Üstelik filoyu ortaya çıkarırsak siyasi meseleler büyür. Venedik gemileri Modon açıklarını tutmuştur. Bu tek gemiyle mi onları aşacaksın? Tek gemiyle onları aşmanın tek yolu var. Bunu da ancak bu kürekliyle yapabiliriz. Ya başaracağız Derviş Baba, ya da bu gemiyle beraber alabor olacağız. Hadi Modon'a girdin diyelim. Allah muhafaza. Senin de orucunda ölme tehlikesi var. Filoyu verip orucu almak daha iyi bir teklif değil miydi? Değildi Derviş Baba. Biz Gabriel'e filoyu versek dahi o bize oruç alma vermezdi. Üstelik onu kullanıp her daim bize baş eğdirmeye gayret ederdi. Hayrola Derviş Baba? Yoksa sen de mi yanlış yaptığımı düşünürsün? Çıktığım bu yolda en ufak bir tereddütün olduğunu anlasam, o takdirde yanlış yaptığını düşünürdüm. Ama görüyorum ki sen doğru yol üzerine kararlısın. Eyvallah. Kafir ordusu üzerimize derya gibi gelecek. Şimdi bize onları yerle yeksan edecek bir rahmet rüzgarı gerek Derviş Baba. Yüce Allah ayet-i kerimede buyurur ki, ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Sizin üzerinize düşman ordusu gelmişti de onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Devletin sizin gibi anlı şanlı paşasıyla nasıl böyle konuşabilir Hızır? Herkesin ortasında itibarınızı nasıl çiğneyip gider? Bu yaptığı bardağı taşıran son damla oldu. Her şeye katlanırım ama itibarımın çiğnenmesine asla. Demek devleti de paşayı da tanımazsın ha? Kudretimden korkmazsın ha? Ama ben sana yapacağı bilirim. Kudretinizi hepsine gösterin paşam. Burada sizin hükmünüzün geçtiğini kafalarına yazın. Siz yeni muhafız tayin etmek istersiniz, asilik ederler. Filoyu istersiniz, asilik ederler. Bunlar düpedüz devletle başınızı belaya sokmak ister. Ben buna müsaade eder miyim ha? Madem o asi Hızır lafından dönmez, ben de bildiğimden şaşmayacağım. Eninde sonunda ben ne istersem o olacak. Hepsi de görecek.
izdivaç meselesini sana açmış. Senin de gönlünün olduğunu duymak ziyadesiyle memnun etti beni. Ancak sen de uygun görürsen evvela bu ada meselesini halletmek isterim. Ondan sonra aramızdaki izdivacı tamamını erdiririz. Bu da ne böyle? İmdat! Kurtarın beni! Öleceğim. Adamlarımız ambarı yakmışlar beyim. Ama Isabel de yangının içinde kalmış. Umurumda değil. Gerekirse Isabel de yansın. Bana yaptıklarını saysınlar. Sansar. Bu işin sonunda Kelemez muhafızlığını alacağım. Kim yanarsa yansın. İzabel! Çabuk su getirin. İzabel! İzabel'i bulduk. Kimseyi göremedik Şeref Bey'im. Tamam. Çık. Bütün askerleri seferber edin yangın için. Haydi. İzabel! Su getirin. Haydi. İlyas yukarı İlyas. Bir an evvel bulmamız lazım. Nerede? Hanımım nerede? Yandı mı? Alevlerin arasında mı kaldı? Ne oldu? Tamam bir şey olmadı. Bir şey olmadı bulacağız İzabel'i. Sen dışarıda bekle. Haydi. İzabel! İzabel! Abi! Buldum İzabel'i burada. Koş! Yaşıyor mu? İzabel! İzabel aç gözünü. Çıkarmamız lazım hemen. Yaşıyor. Hadi. Şahsen tut çıkar. İzabel! Çabuk çıkarmamız lazım. Çabuk. Hadi çıkın şuradan hadi. Casuslarımızdan aldığımız malumata göre Modo'nun doğu sularında bizi 5 savaş gemisi beklemekteymiş. Yani birazdan bu gemilerle karşı karşıya geleceğiz. Toplarımız Alesta'dır reis. Leventler de pürsülah tevakkuzda. Hiçbirine lüzum yok. Pekala biz bu 5 gemiyi nasıl aşıp da Modon'a gireceğiz Hızır? Biz boşuna binmedik bu ateş gemisine. Yektir Allah! Tektir Allah! Allah hak! Allah hak! Tektir Allah! Tektir Allah! Yektir Allah! Yiğitlerim, birazdan karşımıza düşman gemileri çıkacak. Ama biz bu ateş gemisiyle onların bağrına gireceğiz. Ve onları yakıp küle çevireceğiz. Gün batmadan da Oruç reisimizi kurtaracağız. Gösterin kuvvetinizi yiğitler! Deryalarda rüzgar gibi uçurun bu gemiyi. Uçurun ki bir an evvel düşman ilini basıp reisimizi kurtaralım. Haydi Yareli. Ya Allah! Haydi ya Evla! Haydi ya Evla! Haydi ya Evla!
kime verilmiş? Herkes uyur mu bu kalede? Sakin olun Paşa Hazretleri. Nasıl sakin olayım ha? Koskoca Kelemez'in Zahire ambarı yanmış. Nasıl mani olmazsınız buna? Paşam sakin. Her şey kontrol altında. Subaşı olarak gerekli tahkikatı yaptırdım. Şehri ateşe verenleri tez vakitte ele geçireceğim. Halk da tüccarlar da galyana gelmiş Paşa Hazretleri. Öyle asayiş mi olur? Sana mı kaldı şehrin asayişini sorgulamak? Senin gibi kifayetsizin subaşı olduğu yerde bana kaldı elbet. Destur! Bu ne cüret benim huzurumda ha? Sen de bütün felaketler olup bittikten sonra mı vazife yaparsın? Kundakçılar şehirde cirit atarken aklın neredeydi ha? Senin yapacağın subaşılığı ancak bu kadar olur. Ama bunların esas sebebi Kelemez'de baş olmamasıdır. Demiştim. Kelemez'e yeni bir muhafız lazım demiştim. Gayrı ipleri ele alma vakti gelmiştir. Ulu orta konuşulacak bir mesele değildir bu Paşa Hazretleri. Öfkelisiniz zaten. Buyurun içeri geçelim evvela. Şükür. Hızır'dan bir haber var mı? Bulmuşlar mı orucu? Yok, henüz haber yok kızım. Ama bulacaktır inşallah. Ambarın yanması mahvetti içimi. Giden mal yerine gelir. Yeter ki can sağlığı olsun. Beni o yangının ortasında sen bulmuşsun. Sağ olasın. Lafı mı olur? Hepimiz birbirimize el vereceğiz burada. Ne Leventler vardı ortada, ne de şu çok meşhur Kelemez hatunları. Allah'tan Şahin abimin askerleriyle biz yetiştik. Sen bana laf mı dokundurursun Kelemez hatunları diyerek? Ne diye sana laf çarpıtacakmışım? Git hıncını başkasından çıkar. Bana bulaşma. Asıl sen geldiğinden beri şer bulaştırıp durursun. Bana bak. Sana tahammülüm kalmadı bilesin. Meryem, sakin ol. Kızım. Nedir bu? Zemberek gibi kurulup durursun. Derdin ne bu kızla? Bu kızın iyi niyetli görünüşüne inanmam ben Hüma hala. Temiz yüzünün altında fitne kazanı kaynar bunun. Etme kızım. Geldiğinden beri hiç yanlışı olmadı. Hatta Şahbaz'la gözümüzün önünde kavga etti. Geldiğinden beri Hızır'ın dibine sokulmaya çalışır. Benimle didişip durur. Bu kız başımıza bela olacak. Meryem. İlk başta ben de kabullenememiştim. Ama bu yaptıkları iyi niyetli olduğunu gösteriyor. Tamam. Hızır'la sana yaptıkları senin canını sıkmış olabilir. Ama sen de anlayacaksın onun iyi niyetli olduğunu zamanla. Ben Kelemez'in selametini düşünürüm. Ama seninkiler bir türlü anlamaz. Tutturmuşlar orucun hakkı da orucun hakkı. Madem öyle,
Neden yangından koruyamadınız ambarı ha? Orucun hakkına böyle mi sahip çıkarsınız? Yangının altında bir oyun vardır Paşa Hazretleri. Elbet açığa çıkarıp cezasını da keseriz. Yok İlyas, yok. Bugün yangın meselesi hallolur, yarın başka bir mesele çıkar. Her gün bir felaketle mi uğraşacağız ha? Bu sebeple anlaşılmıştır ki Keremez'e tez vakitte muhafız tayin etmek şart olmuştur. Hızır Ağam kılıcını postun üzerine koymuştur. Yeni muhafız tayin etmek hem ona hem de bize hakaret sayılır. Karşılığı da ağır olur paşa. Hem Ares'imi kurtarmaya Modon'a gitti. Tez vakitte de postun sahibi gelecektir. Gabriel bütün tedbirleri aldı. Hızır 40 yıl uğraşsa orucu kurtaramaz. Kendi canından da olacak orada. Ama ben tayin edeceğim muhafızla bu meseleyi çözeceğim. Kusura kalmayın ama ağamın postunu ite köpeğe bırakmam. İte köpeğe değil İlyas. Sana vereceğim Keremez muhafızlığına. Orucun postuna sen oturacaksın. Ben mi? Yapamam Paşa Hazretleri. Olmaz. Hızır Ağam kılıcını koymuştur. Son sözünü de söylemiştir. Devletin sözü mü büyük? Yoksa Hızır'ın mı ha? Ben senin bu posta oturmanı isterim. Yurdumuz dardadır. Sen de üstüne düşen vazifeyi yapacaksın. Yoksa ağanın sözüne inanıp yurdumuzu, ahaliyi tehlikeye mi atmak istersin? Hızır Ağam tez vakitte Oruç Ağam'ı kurtarıp gelecektir. Yeni muhafıza da hacet yoktur Paşa Hazretleri. Hızır'ın işi meçhuldür. Bizim de acelemiz vardır. Ya sen oturursun bu posta, ya da ben gerekeni yapar, Şahbaz'ı oturturum.